Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Baba, şu anda neredeyiz sence? Laboratuvara epeyce yaklaşmış olmalıyız İbi. Nerede olduğumuzu anlayamıyorum. Tadu'nun verdiği haritaya bakalım. Bu çizgiler enlem ve boylam bilgisi elde etmek için kullanılıyor. Yatay sayılar enlemi, dikey harflerse boylamı gösteriyor. Yola çıktığımızdan beri patikadan hiç sapmadık. Mumoların köyü burası olmalı. Harikasın İbi. J enleminde ve ikinci boylamda. Yani J2 konumunda. Dağ laboratuvarı ise... A10 konumunda. Burada bir yol ayrımı var. Yeni rotamızı açıklıyorum. D6 konumundaki yol ayrımı. Çok hızlı öğreniyorsun İbi. Enlem ve boylam çizgileri sayesinde haritadaki bir noktayı bulmak çok kolay. Ha? Sesi sen de duyuyor musun baba? Büyük bir makine sesine benziyor. Haritadaki yol ayrımı da burası olmalı. Sağdaki yolu takip edeceğiz. Aa, ses giderek artıyor. Laboratuvardan geliyor olmalı. Hava giderek soğumaya başladı. İşte dağ laboratuvarı tam karşımızda duruyor. Mumolar sesin kaynağı konusunda haklıymış. Hava dağın zirvesinde olduğumuz için soğudu galiba. Nedeni yükseklik değil. Yukarı bak. Asıl sebep buymuş demek. Ama ben çok üşüyorum. Hadi hemen içeri girelim. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bir kaza olmuş gibi görünüyor. Profesör Vola nerede acaba? Hiçbir şeye dokunmamaya dikkat et İbi. Merak etme baba. Profesör Vola. Vola? Burada mısınız? Burası çok karanlık. Işığı açacak bir anahtar olmalı. Burada her ne olduysa çok büyük bir hasara neden olmuş. Profesör Vola'dan hiçbir iz yok. Sonunda birileri beni buldu. Merhaba. Ben Vola. Merhaba Profesör Vola. Yaşlı Tado sizden çok söz etti. Ben Dodo. Yanımdaki de kızım İbi. Sizi görebiliyorum. Senin bir şapkan, İbi'nin de pembe saçları var değil mi? Merhaba Profesör Vola. Burada neler olduğunu anlatır mısınız? 3 gün önce büyük bir kaza oldu. Ve korumalı odada mahsur kaldım. Kurtulamayacağımı düşünmeye başlamıştım ki siz geldiniz. Beni nasıl buldunuz? Bal Diyar'ın geleceği için çok önemli bir görevimiz var. Dikey şehre gidiyoruz. Minikopterimizin yakıtı bittiği için ormana acil iniş yapmak zorunda kaldık. Ormanda çok yoğun sis vardı. Çevreyi araştırırken Sisli Köyü bulduk. Ve köydeki mumaların sisten çok korktuğunu ve sizi de merak ettiklerini öğrendik. Çok üzgünüm. Çünkü yoğun sise ben sebep oldum. Siz mi sebep oldunuz? Maalesef İbi. Küçük dostlarım mumolar sıcak havayı çok seviyorlar. Fakat köy dağın eteğinde olduğu için hava genellikle çok sisli oluyor. Ben de ormanı ısıtacak devasa bir ısı makinesi üzerinde çalışmaya başladım. Sonunda yaptığım makine mumoların köyünü ısıtacak kadar çok sıcak hava üflüyordu. Çatı katında çalışmalarım son aşamaya gelmişti. Arızalı olan bir makine parçasını yenisiyle değiştirmek için aşağı inmiştim. Tam bu sırada büyük bir patlama oldu ve makine sıcak hava yerine soğuk hava üflemeye başladı. Bu da ormandaki sisin yoğunlaşmasına neden oldu. Ben de bu korumalı odada mahsur kaldım.
Kapıyı açmak için ne yapmamız gerekiyor? Sarsıntı sırasında laboratuvarı kontrol eden kilit sistemi devreye girdi. Kapıyı açan tek anahtar da bende. Anahtarı almanın bir yolu olmalı. Hiçbir yolu yok. Çok karmaşık deneyler yaptığım için tehlikelere karşı duvarlar çok kalın. Tek giriş çıkış da bu çelik kapı. Başka bir yol bulmalıyız. Eğer anahtarı alamıyorsak burada bir benzerini yapabiliriz. Fakat önce anahtarın şeklini bilmeniz gerekir. Kolayı var. Bakın. Bu haritanın nasıl bir yardımı olabilir ki? Haritanın değil ama haritadaki gibi yatay ve dikey çizgileri olan kağıtla başarabiliriz. Çok iyi bir fikir İbi. Vola'da ve bizde aynı kağıttan olması yeter. Ve bu laboratuvarda ihtiyacımız olan her şey var gibi görünüyor. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Makine tasarlarken kullandığım kağıtları çekmeceden alabilirsiniz. Önce sayıları yazalım. Şimdi de harfler. İşte oldu. İlk noktalarımızı söylüyorum İbi. A3 ve A6. A3 ve A6. F3 ve F5. Ve bunlardan sonra J9. J9. Noktaları birleştirme zamanı. İşte oldu. Nasıl olmuş? Şeklin aynısını yapmayı başardık gibi. Şimdi sıra bende. Bu metal levha işimizi görür. Gereken bütün malzemeler burada. Önce şeklimizi çıkaralım. Şimdi çizelim ve... Keselim. Yeni anahtarımız hazır. Yalnız anahtarın girintili ucunu kapıya doğru tutmalısınız. Çok kolay. Sonunda çıkabildim. Size çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bulduğun basit çözümü herkese anlatmak istiyorum İbi. Tebrik ederim. Şimdi de mumolar için bir şeyler yapmamız gerek. Isı makinesi 3 gündür çalışıyor. Havayı hayli soğutmuş olmalı. Hemen gidip bakmalıyım. Biz de geliyoruz. Her yer buz tutmuş. Makinenin kapatma kolu buzun altında kalmış. Şimdi ne yapacağız? Kırmayı deneyebiliriz. Olmuyor. Başka bir yol bulmalıyız. Başka bir yol mu? Tabii ki tuz. Tuz mu? Çok iyi bir fikir. İçine çeşitli maddeler eklenen sıvıların donma sıcaklığı düşer. Yeterli miktarda tuz buzu eritecektir. Tuzu ben alabilirim. Mutfak tezgahının üzerindeki sarı renkli çuvalı alacaksın İbi. Getirdim. Bu kadar yeter sanırım. Bakalım etkisini ne zaman gösterecek. Biraz da temizleyelim. Sonunda başardık. Artık arızayı onarabilirim.
burayı toplamak çok zamanımı alacak. Biz size yardım edebiliriz. Çok teşekkür ederim İbi. Bana yeterince yardım ettiniz. Siz de daha fazla zaman kaybetmemelisiniz. Minikopter için yakıta ihtiyacımız var. Maalesef buralarda yakıt bulmak imkansız. Ama nerede bulacağınızı biliyorum. Boru şehri. Boru şehri mi? Evet. Karaku kıtasında boru sisteminin merkezi ve binlerce borunun birleştiği bir şehir. Daha önce duymamıştım. Ormanın içinden geçen yolu takip ederek kuzeye doğru giderseniz birkaç gün içinde orada olabilirsiniz. Harika. Yola çıkma zamanı. Ha, unutmadan. Bu çantayı sizin için hazırladım. Ormanda ihtiyacınız olabilir. Teşekkür ederim. Mumoların korkusu geçmiş olmalı. Doğanın dengesini bozmamalıydım. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Siz gelmeseydiniz tek başıma odadan çıkamazdım. Sonuca ulaşmak için basit ve pratik çözümler her zaman işe yarar. Hoşça kal Profesör Vola. İyi yolculuklar. Baldiyar'ın geleceği için çıktığınız bu yolculukta size başarılar dilerim. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.